Şimdi tevafukla ilgili daha önceki derslerde teorik olarak bazı meseleleri işledik. Yani nedir ve alamet olarak nelerdir? Bugün bu tevafukla ilgili yine bir mektup okuyacağız. Bu sefer sellevha yapacağımız mesele tevafukun, yani Allah Azze ve Celle'nin bir şeyleri denk getirmesinin yapılan işlerin makbul olduğuna bir alamet olabileceği. Tevafuğu biliyorsunuz değil mi? Tam Ahmet aklından geçiyordu. Yolda Ahmet'le karşılaştın. Ya Mahmut ne yapıyordu dedin. Bir anda Mahmut seni aradı. Canın bir ayran istedi. İş yerinden arkadaş var mı ayran içen diye odaya girdi. Allah Allah nasıl oluyor bu işler dedin. Halbuki bütün sistemi, orkestrayı yöneten aynı şef. Yani bu aslında bir tevhid mührü. Peki buradan tevhid mührünü okudum. Aklıma getiren, aynı zamanda onu düşündüren ya da konuşturan aynı Allah değil mi? Peki bunun haricinde bu tevafuk dokusunun bana verdiği başka bir mesaj var mı? Vardır. Bugünkü ana konudaki mesaj tevafuk alameti makbuliyettir. Yani kaderin bazı olayları denk getirmesi o olayın makbul olduğunun alameti olabilir. Peki eğer ben bir olayda tevafuk yaşıyorsam bu hüccet midir? Yani ben tevafuk yaşadım, okuyorum ki bu kesin makbul. Hayır, öyle hüccet ve delil olarak alamazsın. Hatta başkası bunu okuyup başka bir yorum da yapabilir. Ama biz bugün Said Nursi Hazretleri'nin yaptığı yorumları okuyacağız. Yani çok enteresan, Nuh Bey diye birisi var, Nuh Polat. Onunla ilgili bazı hadiseler yaşıyor. O olay onlara hem teşvik veriyor. Çünkü insanın o dönemi bir düşünmesi lazım. Bu imanlara vesile olabilecek eserlerin yazıldığı çok zorlu dönemler. Birçok alimin, ulemanın artık bu işten sonra İslam kolay kolay tekrar belini doğrultamaz dediği zorlu dönemler yaşanmış gerçekten de İslam adına. Tam öyle dönemlerde bir çalışma yürütüyorsunuz. Acaba insanların Allah Azze ve Celle'yi tanımasıyla ilgili ne yapabiliriz diye. İşte Risale-i Nurlar böyle yazılan bir tefsirdir. Ve çok zorluklar içerisinde yapıyorsunuz bunu. Yani 27 yıl zindan ve sürgün ne demek? 18-19 defa zehirlenmek ne demek? En son Afyon hapsinde kalan 7 veya 9 dişinin de dökülmesi, yani bunlar ne demek? Urfa'da defnedildikten sonra defnedildiğiniz yerden çıkartılıp başka bir yere götürülmek. Yani bırak dirisine, ölüsüne de huzur yok. Yani bunlar normal şeyler değil. İnsan bu kadar karanlıkta kaldığında küçücük ışıklar çok kıymetlidir o noktada. O yüzden de küçük işaretlerle, yani ufacık şeylerin denk gelmesiyle insanlar böyle zorlu dönemlerde bir teşvik primine ihtiyaç duyar. Yani demek makbul ki Allah Azze ve Celle böyle denk getirdi diye bir yoruma, dediğim gibi bu bir yorumdur. Denk getirmelerde, uyumlarda abes olmadığına iman ediyoruz. Doğru mu? Madem abes yoktur, o zaman bir doku bir deseni vardır. Bunu da başkası farklı okuyabilir. Ama Said Nursi Hazretleri de farklı okumuş bu tevafukları. Zaten bunlar abes değilse bir manası vardır. Bunları da okumaya cehd ve gayret göstermek lazımdır. Abes olmadığı kesindir ama okuma yorumlarında başkası okuyup farklı bir şey söyleyebilir mi? Söyleyebilir, ama böyle zorluk günlerinde insanların bu tevafukları okuyaraktan bir teşvik primi alması, bir umut alması ve demek ki yaptığım işe bir makbuliyet alametidir diyebilmesi hiç küçük bir şey değil. Çok 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 büyük bir şey. O hapishane filmleri olur ya, Yeşil Yolda da vardı herhalde. Küçücük bir fareyi bulur, yıllarca onunla arkadaşlık eder. Yani normalde dün gördüm de yolda araba konulan bir yeri. Baktım fare kapanları var. Yani normalde senin avlayıp imha etmek istediğin bir hayvan, doğru değil mi? Ama filmde onu nasıl figüre etmişler? O kadar yalnızsın ki bir fareyle yıllarca dostluk kuruyorsun, öyle değil mi? Hatırlarsanız o sahneleri filmlerde. Daha nice filmlerde nice böyle sahneler mevcut. Şimdi demek ki zorluk zamanları, tecrit zamanları insanlar küçücük işaretlerden çok büyük ümitler alabiliyorlar kendilerine. O cihetle çok önemli mesajlar. Yani şimdi galaksilerin, yıldızların tepesinde direksiz dönmesinden bir mana anlayamamış birisi buradan da mana anlamayabilir. Ona da diyecek bir lafımız yok. Ben o manayı anlayabilecek hassas kalplerin istifade edebileceğini düşündüğümden bu mektubu okumak istedim. Mektupta başrol karakterimiz Nuh Polatoğlu. Kimdir Nuh Polatoğlu? 1892'de Van doğumludur kendisi. Üstad Hazretleri Van'da kimin yanında kalıyordu? Vali Tahir Paşa'nın yanında kalıyordu Van'da. İlk defa Vali Tahir Paşa'nın konağında kalırken orada tanıyor Üstad Hazretlerini. Ve zaman içerisinde Risale-i Nur'da Nuh Bey ile ilgili 2 tane mektup var. Birisini şimdi okuyacağız zaten. Bu 2 mektupta ismi geçiyor diye 1935'te Eskişehir Mahkemesi'ne onu da alıyorlar. Ve 6 ay boyunca o da hapis yatıyor Üstad Hazretleri ile birlikte. 2 mektupta adı geçiyor diye onu da 6 ay boyunca yatırıyorlar. Şimdi Üstad Hazretleri ile Nuh Bey'in bir ilişkisi var. Van'dayken Üstad Hazretleri Nuh Bey'e Risale-i Nur gönderiyor. Parçaları 21 adet. Nuh Bey de ona mukabil
hacdan gelirken Üstad Hazretlerine hediye getiriyor. Zemzem getiriyor, 7 çeşit hurma getiriyor. Üzerinde yazı bulunan ve Mescid-i Nebevi'nin herhalde resmi olan bir tablo getiriyor. Bunların toplamı da 21 adet hediye. Yani 21 adet eser gönderiyorsunuz ve bu esere karşılık size Van'dan değil, Hicaz bölgesinden 21 adet hediye geliyor. Şimdi ben mektubun birini okuyacağım ama diğerini de Barla layıkasından okuyup birleştirirseniz anlarsınız. Üstad Hazretleri önce hediyeyi kabul etmiyor. Çünkü adeti değil mi? Kendisi bir kısım fetvalara dayanaraktan hediyeyi kabul etmediği oluyor. O yüzden bu hediyeyi de kabul etmiyor. Sonra bakıyor ki gelen hediye ile kendisinin gönderdiği kitaplar arasında denk gelmeler, uyumlar, yani tevafuklar görüyor. Ya o tevafukları görünce diyor ki ya bu hediyelerde Nuh Bey'i aşan bir iltifat var diyor. Siz portakalı yediğinizde bunu demiyor musunuz? Ya bu portakal o kadar lezzetli ki bu ağacı aşan güzellikler var. Turuncusu, tadı, vitamini, tane tane dilimlenmesi. Yani bunu diyebiliyorsunuz değil mi? Çünkü bütün sebepler perdedir. O da aynısını demiş. Yani iradesi olmayan bir sebep perdedir de iradesi olan bir sebep, yani Nuh Bey perde değil mi? O da perde. Yani sizin daraldığınız bir zamanda mutlaka ömrümüzde yaşamışızdır 3-5 kez. Bir arkadaşınızın arayıp ya sana da şunu göndermek istiyorum. Öyle değil mi? Mesela bizim Mustafa burada mı, Ankara? Tam ev alacağı almaya niyetli olduğu bir dönem ama eli sıkışık. Umudunu kestiği bir ticaretten ya bu ticaret sonunda geldi deyip o gün parası geliyor. Bu gariplik değil mi? Ev alacağı gün. Yani pazarlık atıyor ama parayı da toplayamıyor bir türlü. Ümidini tamamen yitirdiği ticaretinden o gün gelmiş parası. Yani insan böyle bir durumda ya bu parayı Ali'nin Veli'nin eliyle geldi ama portakalı ağacın dalları eliyle veren Allah bu iltifatı da Ali'nin, Veli'nin, Mahmud'un eliyle verdi diyemez mi? Yani bu imanın en belirgin özelliği değil mi? Sebeplerin perde oluşu, bütün gelen güzelliklerin Allah Azze ve Celle'den gelişi. Üstad Hazretleri de bunu yapıyor. Kendisinin gönderdiği Risale-i Nurlar ile hediyeler arasında bir tevafuk ilişkisi görünce diyor ki ya burada Nuh Bey'i aşan bir iltifat var diyor. Bilmem anlatabildim mi? Buraya kadar tamamsak mektuba geçebiliriz. Mektubun en can alıcı yeri şurası, yani okuduğumuzda dikkat etmemiz lazım. O iltifatı görüyor ya, en son şunu diyor, yani cümle beni çok etkiliyor. Bu demek Nuh muh işi değil. Çok enteresan değil mi? Hediyeyi getiren Nuh ama sebepler perde. Bu demek Nuh muh işi değil. Ravza-i Mutahhara sahibinin bu teberrük içinde bir iltifatı var diye olayı dayandırdığı yer bambaşka olacak birazdan. Giriş anlaşıldı mı? O zaman buyurun başlayalım. Bismihi subhanehu. Barla layıkası. Aziz, sıddık, vefadar, hakikatli, fedakar kardeşlerim Nuh Bey, Molla Abdülmecid, Molla Hamid. 3 kişiye yazıyor mektubu. Çok mübarek hediyenizi açtık, gördük ki Van hediyesi değil, belki Medine-i Münevvere ve Ravza-i Şerife'nin mübarek kerametli hediyesidir. Hediye Van'dan geldiği için Üstad Hazretleri önce Van hediyesi zannediyor. Sonra bakıyor ki Medine'den hurma, kaç adet hurma? 7 çeşit. Mekke'den de zemzem var. Öyle olunca bunun Van hediyesi olmadığını yorumluyor öncelikle. Evet. Hem fiyatı üstünde yazıldığı gibi 25 lira değil, 25 bin liradan fazla manen kıymetlidir. O mübarek hediyeyi Medine-i Münevvere namına bu havalideki Kur'an-ı Hakîm'in hizmetinde halis hizmetkarlarına ve benim arkadaşlarıma tevzi etmek için aler re'si vel ayn kabul ettik. Ömer, sen anladın mı paragrafı? Bakmadan. Anladım abi. Söyleyebilir misin? Tabii abi. Hediye gönderiyor Nuh Bey. Diyor ki biz anladık ki bu Van hediyesi değil, Medine-i Münevvere'den geliyor. Ben de diyor bunu kendime değil, buradaki arkadaşlara dağıtmak için baş göz üstüne kabul ettik diyor. Normalde Üstad Hazretleri hediye kabul etmiyor. Bir pencerede verenin niyetinden emin olmadığından kabul etmiyor. Çünkü maddi karşılık olduğu gibi manevi karşılık da var. Bizler de yaşıyoruz onu yer yer, öyle değil mi? İnsanlar genellikle bir yapacağı iyiliği bile şu manevi karşılıklar gelirse yaparız diye yapıyorlar ya, bu da Allah rızasını zedeliyor. Bu hediyelerde de maalesef bu şekilde yaşanıyor. Başka bir pencereden Üstad Hazretleri şöyle düşündüğü de oluyor. Bir insanın kendisini hasbi bilmeden hediye kabul etmesi caiz değildir. Kişi kendini hasbi bilse de hasbi değildir. Ben de kendimi hasbi bilmediğimden bu hediyeyi kabul etmiyorum diye böyle bir yorum daha var. Yani hasılı kendisi normalde hediye kabul
Etmiyor. Ama bu sefer alıyor hediyeyi. Neden? Çünkü Nuh Bey'den geliyor gibi düşünmüyor. O sebebi kaldırıyor. Yani Van'dan değil de Hicaz'dan. Yani sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hediyesi gibi düşünüyor. Değil mi? Yani biz de oradan birisi gelirken tesbih istiyoruz. Şöyle bir hediye istiyoruz. Yani niye tesbihse burada da var? Hayır, yani oranın havasını almış bir tesbih. Bizim için bir atmosferi değiştiriyor. Aynı o manada düşünmek lazım. Kabul ederken de iki şart koşuyor. İhlaslı insanlara dağıtmak koşuluyla ve Medine adına almak şartıyla diyor. Evet, buyurun. Fakat bu manevi hediyenin ehemmiyetli bir sırrı bulunduğu bana ihtar edildi. Şimdi burada ihtar dediği, ihtar aslında basit bir kelime, yani ilhamın normalde Türkçe'de uyarı demek ama burada ilhamın bir çeşidine ne denir? İhtar denilir. Yani bu herkesin yaşadığı bir hadisedir. Allah Azze ve Celle'nin insanın kalbine aniden gönderdiği mesajdır. Veya melekten de gelebilir mi bu? Gelebilir. Nereden geliyor kalpten? Lümme-i şeytaniye var. Bir de meleği ilham var değil mi kalbimizde? Yani melekten de gelebilir. Hani biz bazen hatırladım, seni yarın arayacaktım diyoruz ya, o hatırladım meselesi aslında ihtar, ilham gibi bir şey oluyor. Sadece onunla ilgili yanlış bir şey biliyoruz. Hatırlamanın kaynağı akıl değil, kalptir. Yani hatırladığım yer aklım gibi zannediyorum ama aslında kalbe gelen ihtardan dolayı hatırlıyorum. Burada da Üstad Hazretleri onu söylüyor, yani birden ihtar edildi dediği, birden hatırladım. Sadece her şeyi Allah'tan bildiğinden dolayı ben hatırladım demiyor da ihtar edildi diyor. Yani tevhidin bir mertebesi herhalde, tamamını Allah Azze ve Celle'den biliyor. Şimdi zor bir iş yapılınca farklı yerden bir hediye geldi. Öyle değil mi? Bunu da ilişkilendirmek çok zor değil mi? Zor bir olay var ortada. O zor olay yapıldığında da çok farklı bir yerden hediye gelince ilişkilendiriyor ve diyor ki herhalde çektiğim sıkıntıdan dolayı bu Allah Azze ve Celle'nin bana gönderdiği hediyedir diyor. Çok zor bir ilişki çeşidi değil herhalde, değil mi? Bunu zamanında Barla'da da yaşamışlar. Mesela Barla'da başka bir sebepten farklı birisi bütün evlere yemek dağıtmış. Ama evlere yemek dağıtılan aynı gün Risale-i Nur'un bir eseri telif edilmiş. Demiş ki ya tanımadığımız biri dağıtıyor ama Risale-i Nur'ların bereketine. Neden böyle? Çünkü her hadisenin iki niyeti vardır. Birisi insanın niyetidir, ikincisi ilahi niyettir. Kişi bir niyetle yapar ama kader başka bir niyetle yapar. Nuh Bey bir niyetle hediye gönderir ama kader bambaşka bir niyetle Nuh Bey'e o hediyeyi göndertir. Anladınız değil mi? İki tane niyet. Bir o işi yapan kişinin niyeti, bir de onu yöneten ilahi kaderin niyeti. Zaten bu iman bize orada lazım değil mi? Yani Allah Azze ve Celle burada ne demek istedi? Yani kaderin burada niyeti neydi? Bunu okumamız ve anlamamız için değil mi? Hadiseler. Tam da aslında bakılması gereken pencere değil mi? Veya bunun tersi de olabilir. Yani bir yanlış yaparsın ve canını sıkan bir olay olur. Halbuki canını sıkanın senden belki haberi bile yok. Trafikte yaşadığın bir olay, evde yaşadığın bir olay, kestiğin parmağın, fark etmez. Bir anda dersin ki kefarettir dersin. Yani bunu o cihette okuyabilmek, bir yere oturtabilmek, öyle değil mi? Evet, devam edelim mi? Yani Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Kur'an'a ve Zat-ı Risalete hizmetimizin bir alameti makbuliyeti nev'inden olarak bir iltifat-ı nebeviyi hissettim. Yani bu tevafukta makbul olduğunun alametini görüyor ve hediye üstünde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifatını hissediyor. Bu bir his. Yani bizde de oluyor değil mi? Onun mübarek kabrinin önünden geçince ya sanki onun ümmeti olduğumu yeniden hissettim diyoruz. Ya da az önceki gibi oradan bir tesbih gelince ya sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hediye geliyor gibi, değil mi? İnsan öyle hissediyor. Yani uç bir mesele yok burada. Çok anlaşılır bir şey. Normal beşeri olarak yaşadığımız olaylar. Çünkü şehitlere bile ölü denmezken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyle bir şekilde irtibatlı olması ve ümmetinin bunu hissetmeye çalışması çok normal bir şey. Buradaki esas amaç nedir, onu tekrar vurgulayayım. Acaba bu yaptığımız iş makbul mü? İnsan bunu bu dünyada anlamak ister değil mi? Yani benim mesela çok ettiğim dua var. Ya Rabbi bir şeyler yapıyoruz gibiyiz ama ne olur senin istediğini yapalım. Kurban olayım, benim aklım yetmez, benim nefsim de yetmez, iradem de yetmez. Yani sen ne olur o istediğin doğrultuya bizi sevk et diye çok dua ediyorum. Yani Allah'ın ahirette kızmamasını, yaptığınız iş makbuldü demesini insan çok istiyor. Bunu dünyada da bazı işaretlerle anlamak istemez mi insan? İşte o da tevafuk oldu. Anladınız mı tevafuğun önemini? Yani tevafuğu iltifat olarak gördüğünde bu mana çıkıyor. Buyurun devam edelim. O sırrı size açmak münasip görüldü. Şöyle ki, şimdi bu mektubu yazan katiple kardeşi Mesut beraber bir gün 3 aydan beri bahsi geçmediği Ahmet Ağa'nın bahsi geçti. Ahmet Ağa girdi olaya, farkında mısınız? Ahmet Ağa isminde birisi giriyor ama 3 aydır Ahmet Ağa'yı anan yok. Evet.
Beraberimde Katip Tevfik'le Mesud'a dedim. Bütün kitapları Diyarbakır'daki Ahmet Ağa'ya göndereceğiz. 3 aydır Ahmet Ağa'nın adı geçmiyor. İlk kez geçiyor. O da nasıl geçiyor? Bu kitapları Diyarbakır'daki Ahmet Ağa'ya gönderin. Evet. Ta ya Şam-ı Şerif tarafına ya Van'daki sıddıklara ulaştırsın. İki ihtimal var. Kitaplar nereye gidecek? Şam'a. Ya Şam'a ya Van'a. Hangisi doğru? Şam'a mı gitsin, Van'a mı? Nasıl anlayacaksın bunu? Tevafuk anlatıyormuş işte. Anladınız mı? Şam'a mı gitsin, Van'a mı gitsin? Şimdi olay örgüsü çok enteresan noktaya değişecek. Diyarbakır'daki Ahmet Bey'e gönderin. Ne yapacak Ahmet Bey kitapları? Ya Şam'a gönderecek ya Van'a gönderecek. Bu arada o dönemin hayatlarına adadıkları en önemli mesele. Yani İhsan-ı 130 parçadan oluşuyor biliyorsunuz. Her birisi imanın konularını anlatıyor. Yani bunu bir yerlere ulaştırın. İnsanlar okuyup imanını kurtarsın. Yani bu dünyanın en önemli meselesi. Evet. Bu sözümüz ve meşveretten 4 saat sonra aynen o Ahmet Ağa habersiz çıktı geldi. 3 aydır konuşmuyorlar. Adını da zikretmiyorlar. Çünkü Ahmet Ağa Diyarbakır'da. Üstad Hazretleri nerede? Barla'da. Barla layıkasından mektup okuyoruz. Hatırlatayım. Barla'da. Mesafe nasıl? Diyarbakır Barla. Çok uzak bir mesafe. 3 aydır ismi geçmiyor. Tam bu kitapları Ahmet Ağa'ya gönderin denildiği anda 4 saat sonra kendisi geliyor. Bir de dikkat edin, aynen o Ahmet Ağa diyor. Yani başka bir Ahmet girseydi içeri gene tevafuk olur muydu? Ama aynen o Ahmet Ağa. Çok enteresan. Yani Ahmet Ağa'yı tam geleceği gün nasıl konuştuk? Bakın tam bunun izaha ihtiyacı var. Neden o gün? Yani neden dün konuşmadık? Neden 3 gün önce konuşmadık? Bir gariplik yok mu? Yani kaderdeki, mevcudattaki bütün dokular çok planlı, uyumlu. Bizim irademizin karıştığı işler uyumlu değil mi? Hiçbir fark yok. Aynı uyum onlarda da mevcut yani. Neden o gün konuştuk? Neden? İşte buna bir izah lazım. Buna yapılan izah da tevafuk deniyor. Bu denk gelmelerin de yapılan işin makbul olduğuna bir hissiyat uyandırması. Güzel bir şey yani. Peki kesin hüccet midir tevafuk? Hüccet değildir. Hatta hüccet mertebelerinin en düşüğü bile sayılabilir. Çünkü çok farklı yorumlanabilir. Ama bir insanı çok hızlı tevhide ulaştırmıyor mu? Allah Allah, Ahmet dedik 3 aydır gelmeyen Ahmet kapıdan geldi. Vallahi Allah bizi dinliyor diyor mu demiyor muyuz? Yani çok makbul bir penceresi var olayın. Bilmem anlatabildim mi? Buyurun devam edelim. Aynı günde siyah bir mürekkebimiz vardı. Ahmet Ağa konusu tamam değil mi? Şimdi bir de mürekkep konusu var. Bu arada aynı gün yaşanıyor. Yani ne deniyorduk buna? Zincirleme tevafuk değil mi? Aynı gün üst üste birçok işaret varsa artık dönüp bakmak lazım diye bunu konuşmuştuk. Buyurun. Keşke güzel bir kırmızı mürekkep olsaydı dedik. Bizde hangisi var? Siyah var. Evet. Biraz o mürekkepten taş üzerine döktük. Siyah ve mor idi. Sonra yazmaya başladık. Tam istediğimiz tarzda kırmızı oldu. Enteresan değil mi? Tam istediğimiz tarzda. Evet. Bu hale 7-8 kişi pek çok hayret ettik. Bu işi de bir faali hayr addettik. Evet. Fesübhanallah dedik. Bunda bir sır var. Üstad Hazretleri kırmızıyı çok seviyor değil mi? Kırmızıyı çok seven nice arkadaşlarımız var. Öyle değil mi Necdet? Bila sor be, milyonek zeyde be. Değil mi? Kırmızı olsun. 1 milyon fazla olsun öyle mi? Yani kırmızıyı çok seven var. Ama imkanlar dahilinde elde yok. Olanı döküyorlar. Siyah var, mor var. Yazıya başlarken görüyorlar ki kırmızı değil. Tam istedikleri bir kırmızı ortaya çıkıyor. Şimdi ben tekrar hatırlatayım. Ne olmuş canım? Yani böyle bir şey olmuşsa. Şimdi kelle koltukta hizmet edilen bir dönemde ya böyle bir ikram iltifat gerçekten çok önemli. O renksiz topraktan kırmızı elmayı yaratan Allah ya bundan da bunu ikram eder yani değil mi? Bunlar olmayacak işler değil. Şimdi buralarda toplumun biraz hassas olduğu konular ya. O yüzden tam anlaşılabilir görmeye çalışıyorum. Ya illa insan inanmak zorunda da değil ama inanılmayacak bir yanı da yok. Onu izah etmeye çalışıyorum. Az önce söylediğimiz gibi içinde hiçbir boya argümanı olmayan topraktan o rengarenk meyveleri bitiren Allah Azze ve Celle 2 mürekkepten de tam olması gereken kırmızıyı orada ikram edebilir. Ama kelle koltukta olan dönemlerde bir insanın böyle bir şeyi yaşaması belki ona birkaç hafta, birkaç ay yetebilecek enerji yani makbulmuş bak yani bir tevafuk oldu. Tam da bunu istiyorduk. Demek ki yani Rabbim arkamızda. Yani bunu demek insan ister mi istemez mi? Özellikle bunaldığı dönemlerde yani oradan en ufak bir işaret bütün kara bulutları silip götürür değil mi? Öyle zorlu dönemlerde. O pencereden baksak daha sağlıklı olur diye. Küçücük bir olay ama büyük bir ikram ve büyük bir ümit vericiliği var. Evet. Sonra birdenbire hatırıma geldi.
Şam-ı Şerif'te eniştem Molla Said var. Bir kısım kitapları Ahmet Ağa'ya verip göndereceğim. Normalde Ahmet Ağa'ya göndereceğiz Diyarbakır'a. Ahmet Ağa nereye götürecek? Yavan'a, Yaşam'a. Sonra aklına geliyor Şam'da eniştem Molla Said diye. Şam ağır bastı, farkında mısınız? Buyurun. Verip göndereceğim dedikten sonra tam bir sıddık olan Nuh Bey hatırıma geldi. Evvel başka memleket niyetiyle, sonra İstanbul'daki kardeşlerin istemesiyle siyah talimiz suretini değiştirip parlayacaktır diye mana verdik. Çok enteresan bir olay. Bakın, öncelikle mürekkep navigasyon çiziyor. Mürekkep siyahken Şam'a göndermeyi düşündü. Sonra kırmızıya döndü. Bunu başka bir yere gönder mesajı olarak aldı. Nuh Bey aklıma geldi diyor ya bir de. Bir de şurası çok enteresan. Aynı zamanda teselli geliyor. Kara talihimiz aydınlanacak demekmiş mürekkebin böyle dönmesi. Yani gerçekten insanın çok ihtiyacı olan teselliler bunlar. Öyle zor dönemlerde. Evet, sonra Mısır'a niyet edip Sonra Mısır'a niyet edip yazdırdığım kitapları, en layık Van'ı ve en sadıkı Nuh'u gördüm. tekrar söyleyeyim, siyah mürekkep kırmızıya döndü. Kitapların gideceği Mısır memleketi Van'a döndü. Neden Van oldu bir anda? Nuh Bey çok sadık bir talebe olarak kalpte canlandığından yahu bu kitapların o sadık talebenin olduğu memleket Van'a gitmesi lazım deniyor. Mürekkebin dönüşünden böyle bir mana çıkarılmış. Enteresan değil mi? Allah Allah, çok ilginç yani. Evet. Ona göndereceğim diye Ahmet Ağa gittikten sonra onun arkasından Burdur'a kadar gönderdim. Sonra bu işte öyle bir muvaffakiyet ve teshilat göründü ki Muvaffakiyet, başarı, teshilat, suhulet, kolaylık. Yani normalde öyle zor dönemlerde bu işlerin çok zor olması gerekiyor. Biz Hüsrev Efendi'nin Risale-i Nur yazılan dönemlerde evinin giriş kapısına duvar ördürüp o evinin arkasındaki su borusundan da yazdığı Risale-i Nur'ları su borusundan dışarıya ulaştırdığını biliyoruz. Yani bir eserin yazılıp ulaştırılmasının bu kadar zor olduğu bir dönemde kolaylığın olmasında bir gariplik yok mu? İşte bunu da makbul olduğunun alameti olarak okumuşlar. Buyurun. şüphe bırakmadı ki burada bir sır var. Allah Allah. Yani işler kolaylaştı. Ve bir de başarı var. Demek ki kalbimize gelen ilhamlar bizi yanıltmadı. Anlıyor musunuz olayı? Belki kitapları yani Mısır'a göndersek zayi olacak mıydı? Belki zayi olacaktı. Ama Van'a gönderdik kitapları. Hem kolaylık hem de bir başarı oldu. Demek ki bir işte başarı ve kolaylık varsa Allah Azze ve Celle'nin orada onayı olma ihtimali olabilir. İhtimaldir yani. Mutlak bir hüccet midir, şart mıdır, %50 midir, %40 mıdır? Yok yani bir zincirleme tevafuk olayında okunabilecek bir meseledir yani. Evet, buyurun. Nazarı dikkati celbetti. Dikkat ettik ki evvelki mektupta size yazdığımız gibi İstanbul'da oturan bir adam 3 defa buraya misafireten gelerek onun eliyle Nuh Bey'in 3 defa mektup telgrafı elime geçiyor. Ve en sevdiğim Hulusi Bey ve Molla Abdülmecid ve Molla Hamid ve Hoca Abdülmecid efendilerin selamları ve isimlerini bir mektupta yine o Mehmet Efendi geçen sene bana o getirdi. Dedim bu bir işaret-i inayettir, bir tesadüfi değil. Şimdi Nuh Bey'den 3 tane mektup gelmiş. Doğru mu? 3 defa geliyor. 3 mektup da aynı kişinin eliyle geliyor. Yorumlama burada. Ama bu kişi Barla'da oturmaz. Barlalı ama İstanbul'da oturuyor. Memlekete uğrarken 3 defa aynı kişinin eliyle mektup gelmesinin yine bir iltifat, yine makbul olduğunun alameti görüyor. Demek diyor Allah Mehmet Efendi ile Nuh Bey'i belki de yan yana görmek istiyor. Evet, buyurun. Sonra Nuh'un hediyesi 25 liralık kıymetinde bir teneke bizim namımıza geldiğini işittik. Arkadaşlarla beraber hesap ettik ki biz burada hangi tarihte kitap hediyelerini Nuh için hazırlıyorduk, aynı tarihte Nuh habersiz olarak 40 gün mesafede bize o nispette ve mana cihetiyle onun gibi mübarek hediyeyi hazırlıyordu. Şimdi buraya enteresan hesap yapıyorlar. Kitapların gönderildiği tarih ile hediyelerin geldiği tarih aynı tarihe denk geliyor. Aynı gün varmış. Ve bu tevafuk 40 gün sonra fark ediliyor. Yine bir garip tevafuk değil mi? Birazdan sayıları da tevafuk edecek. Ama gönderildikleri günler de tevafuk etmiş. Kitapların gönderilmesiyle hediyelerin gelmesi aynı gün tevafuk ediyor ve bu 40 gün sonra fark ediliyor. Üst üste küçük küçük işaretler. Buyurun.
Bu tevafuk katiyen tesadüf değil. Neden? Çünkü çok üst üste oluyor artık. Evet. Hatta bir kısım dostlar dediler ki bu Nuh Bey'in kerameti. Şimdi etraftakiler şaşkın, üst üste üst üste ne oluyor? O denk geldi, o denk geldi, o denk geldi. Hep de kiminle ilgili olaylar? Nuh Bey'le ilgili. Etrafta görenler diyor ki ya arkadaş bu kadar olmaz. Demek ki bu Nuh Bey'in kerametidir. Buyurun. Acaba Nuh Bey'in kerameti var mı ki biliyormuş gibi mukabilini gönderiyor dediler. Dedim ki ihlasın ve sadakatın dahi velayet gibi kerameti var. Belki bazen daha fevkindedir. Şimdi diyorlar ki yani Nuh Bey'de keramet mi var? Hemen biz kitapları gönderdiğimizde içimizi okumuş gibi o da hemen hediyeleri hazırlayıp gönderiyor. Farkında mısınız? Aynı. Kitap gönderiliyor. O da sanki içimizi okuyormuş gibi anında hediyeleri hazırlayıp gönderiyor. Çok enteresan bir tevafuk. Şimdi bu adamın kerameti mi var diyorlar yani. Nereden bildi de bunu böyle yaptı? Üstad da diyor ki hayır bu Nuh Bey'in değil. Çok dikkat edin. İhlas ve sadakatin kerameti. Şimdi bulunduğunuz bir şahs-ı manevide ferdiyet, gavsiyet, kutbiyet gibi şahs-ı manevide böyle makamlar varsa kişinin kapasitesi dar bile olsa böyle bir şahs-ı manevinin azası olduğundan dolayı bir anda o kişi velayeti kübra makamının hükmünü görür. Normal veli velidir ama gavsiyet, kutbiyet onda yoktur. Ama bir şahs-ı manevide bu mevcutsa onun içerisindeki en dar insan, en dar kapasiteli insan bir anda ihlas ve sadakatin kerametiyle içerisinde ferdiyet, gavsiyet, kutbiyet bulunan bir şahs-ı manevinin azası olduğundan velev en dar kapasiteli bile olsa bir anda velayeti kübranın hükmünü görür. İşte Üstad Hazretleri bunca tevafuğu buraya bağlıyor. Çünkü olacak gibi değil. Hep bir şey yapıyoruz, Nuh Bey bir şey yapıyor. Bir şey yapıyoruz, Nuh Bey bir şey yapıyor. Bu Nuh Bey'in kerameti mi? Hayır. Ondaki ihlas ve sadakat. Peki kendisi bireysel bir şahıs olsa bu derece olabilir miydi? Olamazdı. Velayeti kübra mertebesine çıkartan şey yüksek mertebedeki bir şahs-ı manevinin azası gibi çalışması. Ama kendine bakan bir şey var mı? Var. İhlas ve sadakat. Yaptığını Allah için yapmış. O yüzden de bu ikramlar gelmiş. Anlaşıldı mı acaba? Önemli mesele. Devam edelim buyurun. Hediyenin vürudundan sonra bir ay kadar kaza merkezinde bıraktık, almadık. Vürut ortaya konma değil mi? Evet. Sonra Nuh'un mektubunu aldıktan sonra getirterek açtık, hayretle kaldık. Tasavvurumuzun bütün fevkinde çıktı. Bu teberrüke karşı istina değil, belki bir iltifatı Ravza-i Mutahhara olduğundan ona karşı dilencilikle iftihar ediyor. Yani bu hediyeyi istemiyorum diyemedim. Neden? Sanki Medine'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iltifatını gördüm. Yani onun iltifatı olduktan sonra ne demek hediye istememek? Dilencilikle iftihar ediyorum diyor. Yani ifadeler çok enteresan. Buyurun. Küllü şeyin minel habibi habibün. Allah Allah. Sırrınca Küllü şeyin minel habibi habib. Yani sevgiliden gelen her şey mahbubtur, sevgilidir. Ne güzel söz değil mi? Sevgiliden gelen her şey sevgilidir, mahbubtur. Evet. Habibin diyarından gelen her şey mahbuptur ve onun içinde bilhassa Ravza-i Mutahhara'nın levha-i müzeyyene ve münevveresi var. Bir levha gelmişti ya resim. Allahu alem onda ne vardı? Mescid-i Nebevi'nin değil mi bir resmi vardı. Şu an onu seyrediyor Üstad Hazretleri ve seyrederken yorumluyor. Buyurun. bir kısım sanat-ı ilahiyenin bir nevi küçük müzehanesi şekline getirdiğim hücremin duvarına o levha-i mübarekeyi dahi talik ettim ve karşısında oturdum. Ders geldi. Dikkatli nazarla bakmak gerekiyor. Bir telefona bir sağa bir sola yani bu nazar bizi bir şeylere götürmüyor. Dikkatli nazar lazım. Doğru mu? Tabloyu asıp karşısına oturuyor. Cık, cık, cık. Allah Allah. Evet. Derince müştakane temaşaya başladım. Çok ince detaylar değil mi? Evet. Birden o levhada bana ihtar eder gibi kalbime geldi. Bizler senin risalelerinin manidar işaretleriyiz. Fesubhanallah dedim. Bu hediye içinde sırlar var. Hediye ile kitapların eş zamanlı yola çıkışında bir sır var mıydı? Vardı. Şimdi de levhada sırlar varmış böyle. Evet. Tetkike başladım. Baktım ki gönderdiğim risaleler kaç parçadır? Her bir parçaya mukabil bir nevi hediye var. 21 parça hem risalelerden hem teberrükten saydım. Bu çeşit teberrükü şimdiye kadar işitmemiştim. Hiçbir hacı böyle bir zamanda böyle merak edip her neviden bir kısım alsın hem benim hesabıma
hem Medine-i Münevvere'nin mübarek eşyasını bana ayırıp göndersin. Üstad Hazretleri kaç kitap gönderiyor? 21. Hediye sayısı kaç? Diyor ki bunu bir insanın bilerek yapması mümkün değil. Madem bir insan bilerek yapamaz ve madem sebepler perdedir, ben de bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifatı kabul ediyorum diyor. Evet, buyurun. Bu demek Nuh muh işi değil. Cümleye dikkat edin, çok güzel. Bu demek Nuh muh işi değil, Ravza-i Mutahhara sahibinin bu teberrük içinde bir iltifatı vardır. Yani bu hediyeleşme tesadüfi değil, bir tevafuk eseridir. 21 parça risale yazılır ve 21 parça hediye gelir. Ben de bunu Nuh Bey'den bilmiyorum diyor. Çok ince, çok latif, çok ümit verici değil mi? Ne kadar ince, buyurun. Madem kitapların parçaları ve hediyelerin nevileri birbirine tevafuk ediyor, öyleyse her bir nevi kitaba işareti var, münasebeti var. Hediyenin de her çeşidini bir kitapla ilişkilendirmiş. Şu gözümün önündeki levha ise Mucizat-ı Ahmediye namında aslı 5 parçadan ibaret olan 19. mektuba muvafakat münasebeti var. Levhayı 19. mektup olan Mucizat-ı Ahmetiye Risalesi ile tevafuk, eşleme yapıyor orada. Evet. Çünkü şu levha o Ravza-i Mutahhara'nın ve Hücre-i Saadet'in suretini gösterdiği gibi Mucize-i Ahmetiye Risalesi dahi Asr-ı Saadet'in manevi suretini almıştır. Anladınız mı? Levhada Ravza-i Mutahhara'nın ve Hücre-i Saadet'in sureti var. 19. mektupta da Asr-ı Saadet'in sureti var. O zaman birbirine eşleniyor gibi. Yani 21 parçayı da bu şekilde manevi işaretlerle işlemiş. Evet. Tekrar söyleyeyim. Bakın, bu bir yorumdur. Başka biri başka yorumda yapabilir. Başka biri olur mu canım böyle diyebilir. Yani size kalmış mı? Ama bunların abes olmadığı kesin. Abes değilken böyle ümit verici bir yorum yapmak, bunda da bir abeslik yoktur. Ve bu bir hüccet midir, delil midir? Ya öyle bir şey de değildir yani. Güzel bir yorumlama şeklidir. Evet. Şu 5 minare o 5 parçaya işaret ediyor. Şu kubbe Miraç Risalesine bakıyor. Anlıyorsunuz değil mi eşlemeleri? Evet. Buyurun. Öyleyse sair nevilerin dahi risalelerin nevilerine işaret eder diye dikkat ettim ki 7 nevi hurma gönderilmiş. Bir parçası büyükçe 33'e kadar. Fesübhanallah dedim. 7 nevi göndermekte ne mana var? Birden kalbime geldi ki imanı billaha dair 7 nevi ile aynı hakikat yazılmış. Bana gönderilmiş. Dikkat ettim. Evet, mevzu vahdaniyet-i ilahiye olduğu halde Bana gönderilen 7 parça imanı billah meselesine karşılıkta 7 tane hurmayı ilişkilendirmiş. Evet. 20. mektupla sureti küçük, manası pek büyük zeyliyle ve 22. söz her biri birer risale, 1. makam, 2. makamı ve 32. sözün 3. mevkıfı ile evvelki 2 mevkıf her biri birer risale hükmünde ve 33. mektup 33 pencere ile 7 risaledir. O da aynen 7 nevi envar-ı marifetullah'tan bir şems-i hakikatin ziyasındaki elvan-ı seba gibi bir mahiyet gösterdiğinden Medine-i Münevvere'nin hediyesi içinde hakikati hurmadan 7 nevi Nuh Bey'in eline verilip buraya kadar gönderilmesi o 7 nura tevafukla bir makbuliyet işareti veriyor dedik. Allah'a şükrettik. Genel manada anlaşılıyor diye çok aralara girmiyorum. Genel kabaca anlasak iyidir. Yordu mu zihninizi? Devam edelim. Aynı zamanda okumayı da bırakmayın. Hem o neviden birisi 33 tane olması, o risalelerin birisi 33 pencere olması, Gelen hediyelerin bir tanesi 33 parçaymış. O 21 parça vardı ya. Onun biri de 33 parçaymış. Onu da başka 33'lerle ilişkilendiriyor. Evet. ve hediye içindeki tesbih 3 defa 33 olması, 33. sözün 33. mektubunda 33 penceresine muvafakati Muvafakat, tevafuk. Evet. Nuh'u ihtiyarsız sırf bir vasıtayı zahiri olarak bize göster. Yani sebepler perde dedik ya. Nuh Bey de öyle görmüş. Bir zahiri vasıta, yoksa olayın Nuh'la alakası yok. Nuh'u aşan bir olay diyor. Evet. Nuh'a değil, belki Ravza-i Mutahhara'ya karşı minnettarane, müteşekkirane baktık. Ya ne mektup değil mi ya? Allah Allah. Sonra o mübarek mai zemzem büyükçe bir şişe ve parlak nurani bir surette içinden çıkması. Hediyelerin içinden ne var?
Zemzem büyükçe bir şişede, evet, ama o zamanı düşünün, çok kıymetli. Yani nasıl gönderteceksiniz? Hicaz bölgesinden Zemzem, yani Mekke'den Zemzem nasıl göndereceksiniz o dönem? Büyük bir olay aslında. Şimdiki gibi düşünmeyin. Buyurun. Dedik ki madem o levha-i mübareke mucizat-ı Ahmediye'ye o 7 nevi hurma marifetullah'a ve resail-i tevhide işaret var. Elbette bu mayu zemzem dahi ab-ı hayatın mayi zemzemesini kainata dağıtan Kur'an-ı Mubin'in benbağı ve birinci mahalli nüzulu bir zemzeme civarı olduğundan 25. söz olan icaz-ı Kur'an'a işaret vardır. Zemzem'i Kur'an'ın ölmüş kalpleri hayatlandırmasına benzetti. Neden? Çünkü Zemzem'in geldiği yer Kur'an'ın ilk indiği Mekke'den geliyor. O yüzden de 25. söz olan, o da bir Risale-i Nur'un parçası değil mi? Neydi? Mucizat-ı Kur'aniye olan Risale-i Nur'la da orayı ilişkilendiriyor. Evet. Ve alameti makbuliyet olarak telakki ediyoruz. Evet. Hayatın içerisinde tesadüfe yer vermeyecek bir uyum var. İnsan bunu keşfettiği anda Allah diyor. Her şeyin Allah'ın takdirinde olduğunu anladığında da, özellikle iradeleri karıştığı her şeyin, İnsan kaderi bir cihette okumayı öğreniyor. Kader miktar demek. Tam miktarınca vermiş Allah Azze ve Celle. Ne eksik ne fazla diyor. Ve gün geçtikçe kadere iman etmeye başlıyor. Bizler hayatın akışına kapıldığımızdan dolayı maalesef hadiseleri bu pencereden göremiyoruz. Ama insan özellikle tevhidi kendi hayat penceresindeki olaylardan görmeye başlasa çok mikropsuz, çok hastalıksız, çok kusursuz bir tevhid olur. Şimdi bizde tefekkür iki çeşittir. Bir enfusi, bir afaki. Şimdi dışarıdan aldığım şeylerde bir mikrop olma ihtimali oluyor değil mi? Dışarıdan aldığım tefekkürler de bana hep şüpheyle geliyor. Şu mesela Üstad Hazretleri'nin yaşadığı tevafuk. Ya beni ne kadar etkilemiş olabilir ki? Üstad Hazretleri 100 birim etkilediyse beni 1 birim, 2 birim, 3 birim etkiler. Şu olayın sadece onda birini bizzat ben yaşasaydım, Üstad Hazretleri'nin 100 birim etkilendiği gibi ben de 100 birim etkilenirdim. Çünkü benim kendi içimden enfusi tefekkür dediğimiz, kendi yaşadığım olay örgülerinden özellikle irade karışanları, tevhidin dokularını görmek, kaderin miktarlarının uyumunu yakalayabilmek, insanı gitgide o terazinin ne kadar kusursuz çalıştığına ikna ediyor, gitgide kadere iman ettiriyor ve gitgide başına gelen bütün kederlerden emin bir hale geçiyor. İmanın en üst mertebelerine ulaşma metodu budur. Enfusi tefekkür. Senin bizzat başına gelen küçücük bir olayı anlamlandırman, başkasının başına gelen kamyon kamyon olayı anlamlandırmandan çok daha yüksek bir mertebeye seni bir anda taşıyacaktır. Yani bu mektupların kalbimize dokunan latif bir yanı var. Bir de kendi hayatımızda ulaşılması gereken bir de hedef koyuyor ortaya. Bak, bunları böyle görebilirsen imanın içten geldiğinden dolayı çok kuvvetli bir mertebeye çıkacaktır. Ve bu dünyanın da huzurunda işine yarayacaktır. Ben çok istiyorum. Yani ben bu dünyanın da huzurunun peşindeyim. Saadeti dareyn dediğimiz hem ahiret hem dünya değil mi? Saadeti dareyn dediğimiz iki cihanın saadetinin peşindeyim. Hem ahiret hem dünya. Bu dünyada da başıma gelen olayların çok şefkatli bir el tarafından sürekli geldiğini yorumlamaya çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Bir ufak mesele anlatayım. Çok yormadıysam sonra bitireyim mektubu. Geçen gün başıma gelen olayları düşünüyorum. Allah Azze ve Celle'nin oradaki rollerini düşünüyorum. Bir tane olayı yorumladım ve burada hani benim annem Allah Azze ve Celle'nin şefkatini tanımam için değil mi? Bir numune. Oradaki anne rolünü anlayabildim. Yani annem bana şefkat ediyor. Demek Allah Azze ve Celle bunun çok üstü şefkat ediyor. Bir hayatımla ilgili korumacılık yakaladım. Bu korumacılıktaki baba figürünü oturtabildim. Yani babam beni böyle koruyor, demek Allah Azze ve Celle çok daha koruyor. Ama başıma gelen 3-5 tane beni çok üzen olayı yakaladım. Dedim yani bunu annem de yapmaz, babam da yapmaz dedim. Ama Allah Azze ve Celle nasıl yapıyor dedim. Yani musibeti yorumlamaya çalışıyorum. Çok önemli bir şey. Musibet yorumlanırsa hava gibi, su gibi, ekmek gibi, peynir gibi bir nimet. Çünkü seni belki nimetten çok daha fazla Allah'a yakınlaştıracak. Bunu yorumlamaya çalıştım. Allah Azze ve Celle'nin isimleri sadece evindeki anne ve babana bakmıyor. Bir gün askerdeyken üst rütbe komutanınla yaşadığın olay değil mi? Tam disiplin, tam ciddiyet değil mi? Onu bir komutanla yaşarsın. Anneyle böyle bir şey yaşayabilir misin? Çok disiplin, çok ciddiyet. Baban ne kadar ciddi olursa olsun babandır yani. Bir yerde kırılır bu. Ama komutan bir duvar gibi çarparsın ona değil mi? Bir disiplin, bir ciddiyet görürsün orada.
Bu da Allah'ın isminin başka bir tecellisi. Yani Allah Azze ve Celle sadece annenin şefkati ve babanın korumacılığı olarak tecelli etmiyor. Dünyada denk geldiğin komutan da bir ismin tecellisi. Sana neşteri vuran ve 3 hafta 4 hafta boyunca hastanenin yatağından seni çıkartmayacak şekilde tedavi eden doktor figürü de Allah'ın başka bir isminin yansıması. Yani sadece annenin rahmetini oku, Allah'ı orada bir numunesini okursan Allah Azze ve Celle'nin şefkatini de yorumlayabilirsin. Meselesi sadece anne ve baba figürlerinden oluşmuyor. Sadece hanende yarattıkları insan kadar ismi yok Allah Azze ve Celle'nin. Hayatında bir kez denk gelebileceğin bir komutan figüründeki isimler de onun esmasının tecellisi. Hastanede şifa talebiyle başvurduğun bir fiili duadaki isim de onun esmasının bir tecellisi. Yani hayatında denk geldiğin bütün figürlerden Allah Azze ve Celle'nin isimlerini okumak zorundasın. Sadece anne baba şefkati ve korumacılığına onu sığıştırıldığında başına gelen çok üzücü bir olayda annem bana bunu yapmaz ki, neden Allah bana bunu yaptı diye olaya çok dar bir pencereden bakabiliyorsun. Zaten Allah Azze ve Celle'nin şefkatini anlayamamamızın en büyük problemi bu dar pencere. Biz sadece dünya penceresinden baktığımızda başa gelen bazı olayları şefkatsiz gibi yorumlayabiliyoruz ama hem dünya hem ahireti birleştirdiğinde asıl şefkat için böyle yapılması lazımdı. Onun ahireti böyle kurtulurdu meselesini ele almak şefkati hakikidir. O da Allah Azze ve Celle'nin şefkatidir. Dar bakınca görünmüyor. Bilmem anlatabildim mi? Öyle aklıma geldi, anlatayım dedim. Yani bu kendini, başına gelen olayları, hadiseleri, canının acıdığı musibetleri okumak noktasına ve doğru okumaya, musibeti anlamlandırmaya çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız. Yoksa bu dünyayı kasıp kavuran kötülük probleminden çıkamıyoruz maalesef. Allah madem iyiydi benim canımı niye acıttı, kalbimi niye acıttı, bana bunu neden reva gördü diye. O yüzden o günler gelmeden önce şimdiden bu okumayı öğrenmek zorundayız. Bu tevafuk dersleri de bunun bir antrenmanı aslında. O cihette hikmetli. Allah razı olsun.